Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir börek hazırladım. Yapılışına inanamayacaksınız. Aşırı derecede kolay, aşırı derecede lezzetli. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık su ilave ettim. 1 çay kaşığı maya ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Ardından ununu ekleyeceğim. Tarifim için 5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Unu eklerken lütfen kontrollü olalım. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Evet, dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını ve kıvamını sizler de görüyorsunuz. Ele yapışmayan yumuşacık sakız kıvamında bir hamur elde ettim. Hamuru şimdi toplamda 8 eşit parçaya böleceğim. Evet, hamuru parçalar haline getirdikten sonra yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezeleme sırasında bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri servis tabağına alacağım. Üzerini kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim kolaylıkla açabilmek için. Bezeler bir köşede dinlenirken iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Çökelek peyniri ve maydanoz kullandım. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ara katını yağlamak için ise 150 gram eritilmiş tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. Ben tereyağı kullanmayı tercih ediyorum. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. On dakika boyunca dinlenen bezeleri açmaya başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serptikten sonra oklava ile döndürerek bezeyi büyütebildiğim kadar büyütmeye özen göstereceğim. Hamurun kıvamı çok güzel. Dakikalar içerisinde tüm yufkaları açmış olacağım. Yufka açmanın en önemli detaylarından bir tanesi ise başta kullanmış olduğumuz un. Çok un kullanalım, daha sonrasında un kullanma gereği duymayacağız. Çünkü başta kullanmış olduğumuz un ile yufkayı yeteri kadar büyütmüş olacağız. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet, yufkayı yeteri kadar büyüttüm. Şimdi her tarafını bolca tereyağı ile yağlamaya devam ediyorum. Burada da çok önemli detaydan bahsetmek istiyorum. Yufkanın hiçbir yerinde boşluk kalmaması gerekiyor. Bolca yağlayalım. Böreğimizin içerisinde hamurlanma olmasın. Yağlama işlemini tamamladıktan sonra yufkayı ortadan ikiye bölüyorum. Yufkaların sadece bir bölümüne bol miktarda iç harcından ekliyorum. Bu böreğin içerisine çökelek peynirini çok yakıştırıyorum. Dilediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Patateslisi, kıymalısı, ıspanaklısı hepsi birbirinden lezzetli olacak. Hatta bir defa denemeniz yeterli. Sürekli yapmak isteyeceğiniz favori tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, boşta kalan kısımları ise üst üste kapattıktan sonra şimdi yufka içe doğru büküyorum.
Ve sizlerin de gördüğü gibi böreğimizin şeklini vermiş oluyoruz. Çok fazla sıkı yapmayalım. İçerisinde hamurlanma olmasın. Ara katları da böyle içerisini çeke çeke güzelce pişsin. Börekleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine dizeceğim. Ve şimdi hızlıca sizlere bir daha yapılışını tekrar göstermek istedim. Yufkayı bol un ile açmaya devam ediyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi yağlama işlemine geçtim. Yufkanın hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde bolca tereyağı ile yağlamaya devam ettikten sonra ortadan ikiye böldüm. Sadece bir bölümüne bolca iç harcından ekleyeceğim. Hemen diğer boşta kalan yüzeyi ise üzerine kapatıyorum. Ve şimdi yufkanın son olarak şeklini vereceğiz. Burada sadece yufkayı içe doğru katlıyorum. Ve yine sarmaya devam ettikten sonra böreğin şeklini vermiş oluyorum. Tüm yufkalara aynı işlemi uyguladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine börekleri dizdim. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip güzelce karıştırdım. Şimdi böreklerin her tarafına bolca yumurta sarısı sürüyorum. Sade olarak pişireceğim. Dilerseniz çörek otu veya susamla da süsleyebilirsiniz. Börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişirdim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Ortalama 30 dakika içerisinde börekler pişti ve hemen fırından aldım. İlk sıcağı geçen börekleri sizlere bir de şöyle iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Böreklerin ne kadar güzel kızardığını ve ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. Yumuşacık, katları tek tek sayılan şahane börekler hazırladık. Bu yöntemle yaparsanız böreklerinizde asla hamurlanma olmayacak. Tepsi tepsi yapıp buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. Tadında ve dokusunda değişiklik olmayacak. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.